Merhaba herkese. Android 8.0 Oreo işletim sistemli yeni aldığım Android Tabe'in tanıtımını yapacağım. Aslında bu tanıtım öncekilerin üzerine eklemeler şeklinde olacak. Çünkü neredeyse aynı diyebilirim birçok özelliği. Ülkemizde satışı yapılan birçok Android cihazın görüntü olarak aynı, içerisi farklı birçok cihaz var. O yüzden benim daha önce aldığım iki cihaz ve bu üçüncü cihaz onlardan farklı. Onu söyleyeyim, yani piyasada çok fazla cihaz var. Daha önce aldıklarım Jusp markaydı. Önceki videolarımı aşağıki linke ve yukarıya koyacağım. Onları inceleyebilirsiniz. Önceki cihaz, ilk aldığım cihaz 1 GB RAM'i olan, 16 GB hafızası olan bir cihazdı. USB çıkışı olan bir cihazdı. İkinci aldığım cihaz 2 GB RAM'i, 32 GB hafızası olan, yine artırılabilir hafızası olan bir cihazdı. İkisi de Jusp markaydı. Bu sefer farklılık olsun dedim ve gezintide bulduğum cihazlardan birini seçtim. ZNY diye kısaca yazılışı, tam telaffuzundan emin değilim ama Zangnanyi diye bir marka. AliExpress'te bulabileceğiniz bir ürün. Bu cihaz 4 GB RAM'e sahip. O yine 32 GB hafızası var. 8 çekirdekli ve Android Oreo ile gelen bir cihaz. Cihazın bağlantıları vesairesi temel olarak öncekilerle aynı. O yüzden önceki videoları izleyebilirsiniz. Bu cihazı tercih etmemdeki en büyük sebepse ekranı ikiye bölme özelliğinin olması. Yani 10 inçlik bir ekranda başka uygulamalar çalıştırmak her zaman istediğim, aradığım şeylerden biriydi. Açıkçası Jusp'la temasa geçtim ve bu özelliği koymalarını istedim. Henüz hazırladıklarını söylediler. Ben de daha fazla beklemeden olan bir markayı aldım. Dolayısıyla bu tamamen ilk defa tecrübe edeceğim bir marka. Araçtaki bağlantılarla ilgili şunu söyleyeyim. Arka bağlantılar, soket bağlantılar var. Amfi çıkışını destekleyen bağlantılar var. Ancak şu an aracımda subwoofer ve amfi yok. DVR kamera da bağlamadım. Şu anda arka kamera da yok. Onu da söyleyeyim. Şu anda standart bir kit bağlı durumda. Standart kiti bağladım ve bağlantıları nasıl yaptığımı söylersek, sol üst köşede mikrofon var. Sağ tarafta GPS anteni var, sağ direkte. Torpidoda da yine USB çıkışları var. Yapısal farklılık şu: daha önceki Jusp marka cihazlarda hep tek çıkış USB gelmişti. USB çoklayıcıyla işlemi halledebiliyordunuz. Bu ayrı bir konu. Bu cihazda ise iki tane USB çıkışı var. Onları da çoklayabiliyorsunuz yine. Bu gördüğünüz ekran bir launcher kurulu. Android marketten satın alıp kurduğum bir uygulama. Car Launcher diye geçiyor. Farklı arayüzler kullanabiliyorsunuz. Buradaki uygulamaları siz ekleyebiliyorsunuz. Uygulamalar butonuyla buradan işlemler yapabiliyorsunuz. Yine buraya bir sürü uygulama ekleyebilirsiniz. Genel mantığı aynı olduğu için tek tek uygulamaları göstermeyeceğim. O yüzden ben biraz daha farklılıklar üzerine duracağım. Şimdi genelde yayınladığım videolarda bana gelen sorulardan biri wireless mirror link, ekran yansıtma konusu. Bunu nasıl yapıyoruz? Buna gelelim. Telefonumuzda şöyle gösterelim. Telefonumuzda Easy Connection programını kuruyoruz. Bu uygulamayı kurduktan ve çalıştırdıktan sonra Easy Connection'a
bastık. USB ile bağlantı, Wi-Fi ile bağlantı, iPhone için Wi-Fi ile bağlantı var. Ben aracım için bir mobil Wi-Fi kullanıyorum. 20 GB ayda da yaklaşık 15-20 lira mertebesinde para ödüyorum. Aynı ağa bağlı cihazlar arasındaki aslında veri transferi bu. Dolayısıyla kabloya bağlanmak çok kolay. Önceki videolarımda görebilirsiniz. Ben Wi-Fi'ye tıkladığımda iki ekran paylaşımı mümkün hale geliyor. Bunu çıktığınızda, buradan bastığımızda gördüğünüz gibi telefon ekranı artık burada. Söz gelimi bu şekilde iki görüntüyü ekrana koyabilirsiniz. Ekran paylaşımını bu şekilde yapıyor. Veri transfer hızına görürseniz oldukça aslında hızlı. Sesi nereden veriyor diye merak edenler varsa biraz klibimizi oynatalım. Yani şu anda buradan erişim mümkün değil. Bu sorunu çözeceğiz inşallah. Bakalım, gelişmelerden haberdar edelim sizleri de. Şu anda sesi kıstım direksiyondan. Görüntü kalitesiyle ilgili bir merakınız varsa arkadaşlar, şu anda wireless ile görüntü transferi gerçekleştiği için bir nebze bir fark var. Tabi kullandığım telefon Note 8, ekran kalitesi oldukça yüksek. Bu cihazlardan aynı kaliteyi beklemek mümkün değil tabii ki. Bir de aynı klibi mesela şeyden açalım. YouTube uygulamasını açalım. Klima görüntüsü burada. Evet, söylediğim gibi bir cep telefonundan aynı kaliteyi bu e-teyplerde beklememek lazım ama oldukça tatminkar bir görüntü kalitesi var, onu söyleyeyim. Tuş takımı diğer cihazlarda yan taraftaydı, ancak bunda alt tarafta ve bu şekilde konumlanması bence kesinlikle çok daha iyi olmuş. Çünkü buradan araç sürerken buraya erişmeniz, sürekli buraya gitmeniz oldukça zor oluyordu. Şimdi aşağıda olması ses artırma vesaire gibi, mute yapmak gibi komutlar için çok faydalı. Cihazı kapattığınızda ekran bu şekilde, yine ekran gidiyor ama geri dönüş süresi tabii ki 1 saniyeden az. Çünkü cihazın ayarlarında bu süreyi, yani hızlı başlat komutunu aktif etmeniz mümkün. Zaten kontak açık olduğu sürece hızlıca geri çağırmanız mümkün.
Şimdi ayarlar bölümünden de bahsedeyim. Dokunmatik hassasiyet oldukça iyi. Menü yapısı şeklen farklı olsa da esasen tamamen aynı. Tablet hakkında işte Android 8 PX5 modeliymiş. İşlemci 8 core 64 bit A53 CPU var. Hafızası da işte 4 GB olarak burada görünüyor. Yani RAM kapasitesi. Ekran paylaşımı özelliğinden bahsedeyim. Benim en çok tercih etmemdeki sebep buydu. Ekranı ikiye bölmek idi. Bunun için telefondaki yapıdan bahsedelim. Mesela Facebook'u açtınız. Facebook'ta bir uygulama, işte bir gruba girdiniz. Şu anda Facebook'ta Vagon gruptayız diyelim. Aynı zamanda ekranı ikiye bölüp başka bir uygulama çalıştırmak istiyoruz diyelim. Şuradan sildik. Buradan da hemen ne yaptık? Mesela YouTube'u açtık. Telefonumuzda hem YouTube hem de Facebook'ta bir uygulama var. Mesela bunu kapatmak istediğimizde, yerine Instagram koymak istediğimizde ne oluyor? Instagram uygulaması tek parça olduğu için, yer paylaşımına izin vermediği için ekranı bölemedik. Telefonda da yapı aynı. Dolayısıyla telefondaki yapıyla, yani ekran paylaşımı konusu ve cihazdaki paylaşım konusu da aşağı yukarı aynı. Şimdi hemen deneyelim. Mesela YouTube'u açtık. YouTube'da bir klip oynatıyoruz. Sesi şöyle kısalım. Ve ekranı ikiye bölmek istiyoruz. Şu tuşa basılı tuttuğumuzda sağ tarafta aynı telefondaki gibi uygulamaları gösteriyor. Ses dosyası kullandığı için ses dosyası kullanmayan bir uygulama çalıştırabilirsiniz sağ tarafta. Mesela navigasyon açabiliriz. Haritalara bastık. Böylelikle ekran ikiye bölünmüş oldu. Ve sağ tarafta navigasyon yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta navigasyonu bu şekilde açabiliyorsunuz. Buradan hemen mesela navigasyon için bir şeye basalım. Şöyle buraya bastık. Sesi açalım. Şu anda YouTube açık. Yol tarifine bastık. Başlat dedik. Burada sağ tarafta evet. Ardından sağa dönün. Ses komutu verdiği zaman soldaki uygulamanın sesini kısıyor. Yani haritalar, Google Maps uygulaması kısmen ses kullandığı için soldaki ses dosyasının oynamasına ve kısılmasına izin veriyor. Ama YouTube açıkken mesela başka bir uygulama ekleyelim. Radyoyu ekleyelim. Yani YouTube ve radyo bir arada. Nasıl olacak? Bastık. YouTube'u kıstı ve radyo çalıştı. YouTube'u açtığınızda radyo otomatik olarak gitti. Evet. Yani genel yapı bu. Her uygulamayı bölme şansınız yok. Ama birçok uygulamayı görebilirsiniz. Mesela Ego Navigation var. Uyarı veriyor çalışmayabilir diye. Ekranın sağında Ego, solunda YouTube açabiliyorsunuz. Evet. Yapı bu şekilde. Ekran şuna döndük. Aktif olan YouTube'u bakın şurada kenarda küçücük bir ses dosyası var. Yani hala ekranı ikiye bölerek çalıştırıyorsunuz diyor. Mesela videoya bastık. Sağ tarafta video uygulamalarını açtık. Diğerini açtığınızda bu gidiyor.
Benim kullandığım Wi-Fi cihazı bu. Mobil Wi-Fi. İnternet uygulamalarını buradan kullanıyorum. Özellikle YouTube'u çok kullanıyorum. O yüzden böyle bir şey edinmeniz ya da telefonunuzun internetinin fazla olması gerektiğini söyleyeyim. Ana ekrana döndük. Bu launcher'ın bir takım özellikleri var ama tam verimli çalışmayabiliyor. Hatta halihazırda bununla ilgili düzgün şeyler çıkaramadıklarını düşünüyorum ben. Mesela burada farklı bir launcher var. Bu da trial versiyon. Bunun gibi başka launcher'lar da kullanabilirsiniz. Android Market'te bir sürü uygulama var. Tercih edebilirsiniz bunları. Evet, benim varsayılan launcher'ım Car Launcher. Mesela burada ne varmış? Burada işte GPS'e bağlantılı hızı gösterebiliyor. Hareket halinde. Başka uygulamalar bakalım var mı? Mesela internetten TV izleme imkanınız var. Klima paneli gördüğünüz gibi sürekli siz yaptığınız zaman aktif. Şu anda geri kamera bağlı değil. Mesela herhangi bir uygulama çalışırken geri vitese taktığımızda ne olacak? Buna bakalım. Açıya uygun. Bu şekilde yön çizgileri mevcut. Yine sensör burada. Klimayı çalıştırdığınızda, değiştirdiğinizde geliyor. Çıktığınızda yine en son ekran neyse oraya geri dönüyor. Buradan bir uygulama açalım mesela. Kategori. Mesela bugün spor kanallarından birini açalım. İnternet hızınıza bağlı olarak açılma süresi de bu şekilde gelir. Yapı itibariyle cihaz bu. Oldukça güzel, kullanışlı. Ses kalitesi de oldukça iyi. Önceki cihazdan hatta bir tık daha iyi diyebilirim. Çünkü biraz daha yeni bir cihaz. Yeni üretilmiş bir cihaz. Yine ana farklardan bir tanesi şu. Bu cihazın arkasının kalınlığı şu mertebede arkadaşlar. Yani kabloların arkada toparlanması biraz uğraştırıyor. Diğer cihazımın kalınlığı şu kadardı. Bu küçük fark çok etkiliyor. O yüzden hani bu cihazın arka tarafında iyi bir izolasyon ve yerleşim yapmak gerekiyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzleyip, paylaşıp, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.